Diyelim ki bir ismi veya bir unvanı hiç unutmayacak şekilde aklınıza nasıl kazırsınız? İşte bugün tam da bu sorunun cevabını arayacağız. Hem de hep birlikte. Cevap belki de evet, işte tam da böyle gizemli bir sahnede saklı. Düşünün, bir at üzerinde bir satranç taşı ve arkada o muhteşem şehir. İlk bakışta pek bir anlam ifade etmiyor gibi değil mi? Ama aslında bunların hepsi büyük bir yapbozun parçaları. Evet, ilk bölüm, bir hafıza sahnesi. Şimdi bakın, gördüğünüz bu sahne öyle rastgele bir araya gelmiş görsellerden oluşmuyor. Hayır, hayır. Bu çok dikkatli bir şekilde kurgulanmış bir zihin kancası. Yani aklınıza takılıp kalması için tasarlanmış bir şey. Peki amacımız ne? Neyi hatırlamaya çalışıyoruz? İşte şu tek ve önemli bilgiyi. Semerkant şehri, şehirlerin şahı olarak bilinir. Şimdi asıl mesele bu görsel bulmacanın bu bilgiyi zihnimize nasıl böyle tık diye kilitleyeceğini görmek. Evet, işte kilit soru da bu zaten. Yani birbiriyle ne alakası var gibi duran bu şeyler, bir at, bir eğer, bir de satranç taşı bize Semerkant'ın o meşhur unvanını nasıl hatırlatacak? İnanın bana cevap beklediğinizden çok ama çok daha zekice. O zaman haydi ikinci bölüme geçelim ve sahneyi analiz etmeye başlayalım. Ne yapacağız? Bu sahneyi alacağız böyle ipucu ipucu, parça parça inceleyip gizemini çözeceğiz. Unutmayın, buradaki her bir detayın çok özel bir anlamı var. İlk ipucumuzla başlıyoruz. Arka plandaki o muhteşem şehir, o görkemli mimari var ya, işte o tarihteki o şanlı Türk İslam şehri Semerkant'ın ta kendisi. Yani sahnemizin geçtiği yer belli. Semerkant. Gelelim ikinci ipucuna. Atın sırtındaki o kahverengi eğer. Biliyorsunuz biz buna Türkçe'de semer deriz. Bakın bu kelime çok önemli. Aklınızın bir köşesine iyice yazın. Çünkü birazdan kilit bir rol oynayacak. Ve işte son ipucumuz. Semer'in tam üstündeki o güçlü satranç taşı. Hani satrançtaki en önemli, en güçlü taş vardır ya, kral. İşte o. Yani Türkçedeki adıyla şah. Tamamdır. Bu da yapbozumuzun son parçası. Harika. İşte bu kadar. Artık yapbozun bütün parçaları elimizde. Ne vardı? Şehir. Yani Semerkant, Semer ve Şah. Şimdi o büyük sırrı ortaya dökmeden önce şöyle bir saniye durup düşünelim. Bu parçalar nasıl birleşecek acaba? Ve işte beklenen an geldi. Üçüncü bölümdeyiz ve artık parçaları birleştiriyoruz. Şimdi hep birlikte bulmacayı çözeceğiz ve bu görsel hafıza tekniğinin arkasındaki o inanılmaz zekice kelime oyununu göreceğiz. İşte o meşhur aha anı. Bakın şimdi çözüm ne kadar zarif. Atın sırtındaki semer bize şehrin adını, yani Semerkant'ı hatırlatıyor. Semer'in üzerindeki şah ise bize unvanını, yani şehirlerin şahı olduğunu hatırlatıyor. Gördünüz mü? Semer ve şah, Semerkant ve şah. İnanılmaz zekice değil mi? Hatta sanki sahnedeki atın kendisi bile bize bu sırrı fısıldıyor. Ne diyor? Şehirlerin şahını Semerimle, yani Semerkant'la taşıyorum. İşte bu tek cümle bütün bağlantıyı alıp zihnimizi adeta mühürlüyor. Evet, artık ne olduğunu anladık. Şimdi sıra geldi neden sorusuna. Yani Semerkant neden böyle görkemli bir unvanı hak ediyor ki? Çünkü bu sadece zekice bir kelime oyunu değil. Arkasında koskoca bir tarih yatıyor. Çünkü Semerkant öyle sıradan bir şehir değildi. Adeta bir medeniyetin kalbiydi. Burası Türk İslam kültürünün en önemli merkezlerinden biriydi. Bilimin, öğrenmenin yuvasıydı. Düşünün, Orta Asya'da ticaretin tam kavşağında hayatın aktığı bir yerdi. Kısacası tarihsel olarak inanılmaz görkemli bir şehirdi. İşte bu yüzden şehirlerin şahı unvanı bu muazzam mirası tam olarak yansıtıyor. Demek ki neymiş? Başta gördüğümüz o basit sahne sadece bir kelime oyunu, akıllıca bir hile değilmiş. O sahne bir ismin ardındaki o zengin tarihi, o kültürel önemi hatırlamamız için elimize verilmiş çok güçlü bir anahtar aslında. Ve bitirmeden önce aklınızda şöyle bir soru bırakmak istiyorum. Madem bir şehir ve onun unvanı için böyle bir sahne yaratabiliyoruz, düşünsenize bu yaratıcı yöntemi kullanarak başka hangi karmaşık bilgileri, belki tarihleri, belki formülleri hafızamıza kazıyabiliriz? Neler mümkün olabilir? Unutmayın, sınır sadece hayal gücümüz. Videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.